Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel iki renkli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde koyu gri ve pembe tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok kolay, çok güzel bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Model böyle, gayet de kolay. 5 şiş patiği yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği kolay ve güzel bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başladım hanımlar. 12 ilmeğimi atıyorum. İkinci ilmeğim şu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 yere geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek bakın ilmeğin iki kanatına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Burada 4 ilmeğimiz oldu. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. Şu 4. Şu 5 ve kenara girerek şuradan bir ilmek daha çıkartacağım. Bu da 6. ilmeğim. 4 şişimde de böylece 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Evet hanımlar bir sıra örmüş olduk. İlk şişimize geldik. Başlangıç yerimiz neresiydi? 1. şiş hangisiydi? Karıştırdık diyenler olabilir. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir hanımlar. Ona göre 1. şişin nerede olduğunu ayırt edebilirsiniz. Şimdi artırma işlemini yapacağız. Artırma işlemini hanımlar şöyle patik burnuna baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girdim.
Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Bakın kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişindeki ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte hanımlar bir sıra artırma yapıyoruz. Bir diğer sırada artırma yapmadan ilmeklerimizi normal örüyoruz. Her sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrardan ilk şişimizdeyiz. Yeniden artırmaya yapacağız. Kenarımız hemen başta. Burada 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. İlk şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına yani şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişimde de 8 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Burada da kenarımız sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Dileyen her bir şişe 15'er ilmek de yapabilir. 15 ilmek olunca modelini nasıl kuracağınızı sizlere söyleyeceğim. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte model kurulumuna geçeceğiz. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Öncelikle hanımlar, pembe ipimi ekleyeceğim burada. İlk 3 ilmeğimi pembe ile öreceğim. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız yine ilk 3 ilmeğinizi pembe iple örerek başlayacaksınız hanımlar. Başlangıç aynı. Hemen pembe ipimin ucunu patiğimi sökülmesin diye şurada griye bağlıyorum. Modelde ilk sıramız hanımlar bu. 3 tane pembeden sonra buraya bir tane gri öreceğim. Bir ilmek gri. Şimdi ilk modelimizin tabanını oluşturduk. Yani burayı. Şimdi model aralarında 6 ilmek pembem var. Her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız aralara 5 pembe öreceksiniz. Ben 14 yaptığım için 6 ilmek pembemi örüyorum. 4, 5, 6. Bir tane gri. 6 pembe bir gri olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Dediğim gibi her bir şişe 15'er ilmek yapanlar 5 pembe bir gri olacak şekilde örecekler. İkinci şişimdeyim. Şu 4. pembem. 5, 6. Bir ilmek gri örüyorum. Tekrardan 6 tane pembe. 2, 3, 4, 5, 6. Bir ilmek gri. Yeniden 6 pembe. 3 oldu. 3. şişime geldim. Buradan devam edeceğim.
Dördüncü pembe ilmeğim 5, 6. Bir tane gri örüyorum. İp geçişlerimde gri ipimi arkada biraz gevşek esnek bırakıyorum. Patiğimiz gergin durmasın diye, modelimiz güzel düşsün diye. Tekrardan 6 tane pembe, 5, 6. Bir tane gri. 6 tane pembe. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu dördüncü pembem. Şu 5, şu da 6. Bir ilmek gri. Yeniden 6 tane pembe. 3, 4, 5, 6. Bir tane gri. Ve son 3 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Modelde ilk sıramızı yaptık. Modelde hanımlar aynı modeli 2 sıra yapıyoruz. Şimdi bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 3 ilmeğimi pembe ile ördüm. Bir tane gri'mi gri ile örüyorum. Aradaki 6 ilmeğimi yine pembe ile örüyorum. İlk sırada ne yaptıysak ikinci sırada da aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. İkinci şişime geçtim. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile, gri ilmeklerimi de gri ipim ile örüyorum. Yeniden bir gri'mi gri ile ördüm. 6 tane pembemi örüyorum yine. Üçüncü şişime geldim. Yeniden bir ilmek gri'mi ördüm. Tekrar 6 tane pembe. Bir gri. Yine 6 pembe. Dördüncü şişimdeyim. Bir gri. 6 pembe. Yine pembe ve bir gri ve son 3 ilmeğimi yine pembe ipim ile örüyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi yaptık hanımlar. Yine ilk şişimizdeyiz. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda desenimiz böyle baklava dilimi gibi açılmaya başlayacak hanımlar. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da ilk 2 ilmeklerini pembe ile örecekler. Ardından bakın ilk modelimi yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Şimdi model arasında hanımlar 4 tane pembem var. 15'er ilmek yapanların 3 pembesi oluyor model arasında. 3 ilmek pembeleri oluyor. Sonra diğer modelimi yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri. Yine model arasında 4 tane pembem var. 15 yapanların model arasında 3 pembeleri oluyor. Buna dikkat edin. 4 pembemi ördüm. Diğer modelimi yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Bakın şeklimiz V şeklinde açılmaya başlıyor böylece. Yine model arasında 4 tane pembem var. Diğer modeli yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Yine model arasında 4 tane pembem var. 2, 3, 4. Yeniden modelimi yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri. Tekrar hanımlar model arasında 4 tane pembem var. 3, 4. Diğer modelimi yapıyorum. Bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Yine 4 pembe öreceğim. 4. şişimdeyim. Şu 3. pembem, şu 4. Diğer modelimi yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Tekrar model arasında 4 tane pembem var. Yeniden sonuncu modelimi yapacağım buraya. Bir gri, bir pembe, bir gri. Ve kalan 2 ilmeğimi pembe ile ördüm. Modelimizde 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik 4. sıramıza. Aynı modeli, aynı işlemi 2 sıra tekrar edecektik. Bu sırada yine 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Modelde bu 4. sıramız. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Gri ilmeklerimi de gri ipim ile örüyorum. Yine bir gri, bir pembe, bir gri.
Aradaki 4 ilmeğim pembe ile örülüyor. Tekrardan bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 4 tane pembem var. 3. sıra ile 4. sırada yaptığımız işlemler aynı. Üçüncü şişime geldim. Burada da ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Evet hanımlar, son 2 ilmeğimi pembe ile ördüm. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik 5. sıramıza. Desenimiz yine baklava dilimi şeklinde açılmaya devam ediyor hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi pembe ile örüyorum. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da ilkini pembe ile örecekler. Şimdi desenimi yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Bakın ilk desenimi yaptım. Model arasında 2 tane pembem var. 15'er ilmek yapanların bir tane pembeleri oluyor model arasında. Yani 15'er ilmek yapanlar bir pembe, bir gri olacak şekilde ilmekleri örecekler. 2 pembemi ördüm. Diğer desenimi yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 2 tane pembem var. İkinci şişimdeyim. İkinci pembemi ördüm. Diğer modelime geldim. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 2 tane pembem var. Diğer desenime geldim. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 2 tane pembem var. 3. şişimden devam ediyorum. İkinci pembemi ördüm. Yine bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 2 tane pembem var. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 2 tane pembem var. 4. şişimdeyim. İkinci pembemi ördüm. Yine modelimi yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 2 pembem var. Bir gri, bir pembe, bir gri, bir pembe, bir gri ve son bir ilmeğimi pembe ile ördüm. Hanımlar, modelde 5. sıramızı yaptık. Geldik 6. sıramıza. 6. sıramızda da yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Gri ilmeklerimi de gri ipim ile öreceğim. Aynı işlemi 2 sıra tekrar ederek örüyoruz hanımlar bu modeli. İlk şişimizi tamamladım. Bakın desenimiz ortaya çıkmaya başladı. İkinci şişimdeyim. Burada da yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile, gri ilmeklerimi de gri ipim ile örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Burayı da tamamladık. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine pembe ile ördüm.
Hanımlar, modelimizde 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 7. sıramıza geldik. Artık bu baklava dilimi desenimiz bu şekilde kapanmaya başlayacak. Bu sıramız hanımlar 7. sıramız. İlk 2 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Şimdi desenimi yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri. Bakın ilk desenimi yaptım. İki model arasında 4 tane pembem var. 15'er ilmek yapanların model aralarında 3 tane pembeleri kalıyor. Bakın 4 pembemi ördüm ben. Yeniden bir gri, bir pembe, bir gri. Model arasında yine 4 tane pembem var. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü, şu da dördüncü pembe. Diğer modelimi yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri. Yine model arasında 4 tane pembem var. Diğer modelime geldim. Bir gri, bir pembe, bir gri. Model arasında 4 tane pembem var. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü, şu da dördüncü pembem. Yine modelimi yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Arada 4 pembem var. Yine model yapacağım. Bir gri, bir pembe, bir gri. Arada yine 4 tane pembem var. Dördüncü şişime geldim. Şu ikinci, üçüncü, şu da dördüncü pembem. Tekrardan model yapıyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Arada yine 4 tane pembem var. Devam ediyorum. Bir gri, bir pembe, bir gri. Arada artık son 2 ilmeğim de pembe ile örülüyor. 7. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 8. sıramıza. Yine bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani pembe ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Gri ilmeklerimi de gri ipim ile öreceğim. Modelde 8. sıramız. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine burada da ilmeklerimi bir önceki sırayla aynı şekilde örüyorum. Yine bir gri, bir pembe, bir gri. Aradaki ilmeklerim yine pembe. Üçüncü şişime geldim. Burada da ilmekleri gördüğüm renklerle örüyorum. Diğer şişime geldim. Dördüncü ve sonuncu şişim. Buradaki ilmekleri de gördüğüm gibi örüyorum. Evet hanımlar, dördüncü şişimizi de tamamladık. Şimdi tekrardan bu baklava dilimi kapanacak. Modelde 9. sıramız. Yani bakın şu son bölümü yapacağız. Yani 9. ve 10. bölüm ikinci modelinde ilk 2 sırası oluyor hanımlar. Şöyle ki ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 3 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Ortaya bir tane gri. Model arasında hanımlar 6 tane pembem var. 15'er ilmek yapanların arada 5 tane pembeleri oluyor. Şu 4, 5, 6. 6 pembe, 1 gri. Tekrardan 6 tane pembe. Bir tane gri. Yeniden 6 tane pembe. Bir tane gri. Tekrar devam ediyorum. 6 pembe. 3. şişimdeyim. Şu 4, 5, 6. pembem. Ortada bir tane gri var. Ve yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane gri. Yine 6 pembe öreceğim. 3 oldu. Şimdi 4. şişimdeyim. Şu 4, 5, 6 pembemi ördüm. Araya bir tane gri. Yeniden 6 tane pembe.
Bir tane gri ve son 3 ilmeğimi de pembe ile ördüm. Şimdi hanımlar şöyle baktığımızda burası modelimizde 9. sıramız oluyor. Şimdi 10. sıramızı yapacağız. Bir yönden baktığımızda da ikinci modelin 1. ve 2. sırası olarak geçiyor. Sonra yine ikinci desenimizdeki baklava dilimi açılmaya başlayacak. Şimdi son sıramızı yapalım. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Gri ilmeklerimi gri ipim ile öreceğim. Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile. Bir sırada model kuruyoruz. Diğer sırada aynı işlemi tekrar ediyoruz. Modelimiz 2'şer sıra kuruluyor yani gördüğünüz üzere. Bakın şu şekilde ilk şişimi ördüm. Şimdi ikinci şişimde de yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir gri, 6 pembe. Bir gri, 6 pembe. Üçüncü şişime geldim. Tekrardan bir gri, 6 pembe, bir gri, 6 pembe. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Burada da yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Bir ilmek gri, arada 6 tane pembem var. Ve tekrar buradaki bir griyi gri ile ördüm. Son 3 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Hanımlar şöyle baktığımızda bakın ilk modelimizi yaptık. İlk desenimizi. Şöyle modelde ilk başa döndük. İlk başta da hanımlar aralarda birer ilmek gri 6'şar tane pembemiz vardı. Burada da birer tane gri aralarda 6'şar tane pembe var. Artık bu aşamadan sonra tekrar ikinci baklava dilimi desenimiz açılacak. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Bakın ilk model bitti. Hemen şurada desenimizi baklava dilimi şeklinde açmaya başlayacağız. Birer ilmek sağa ve sola kayacak şekilde dilimi açıyoruz. Sonra birer ilmek sağdan ve soldan içeri alarak baklava dilimini kapatıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hani kafanız karışmasın diye yine bu sırayı da sizlere göstereyim. Şöyle ki bu aşamada hanımlar ilk 2 ilmeğimi yine pembe ile ördüm. Bakın ortada bir gri var. Bunun sağına ve soluna birer ilmek gri öreceğim. Bakın bir gri, bir pembe, bir gri. Bakın ikinci baklava dilimini böylece açmaya başladık. Şimdi model arasında 4 tane pembem var. 1, 2, 3, 4. Şimdi de hanımlar ikinci modeli yapacağım. Yine bir gri, bir pembe, bir gri. Yine model arasında 4 tane pembemiz var. Model bu şekilde 4 işimizde öreceğiz. Bir de sonraki sırada yine ilmekleri aynı şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonraki sırada burada 3 tane bakın 2 tane gri ilmek var. Sağa ve sola birer tane gri artıyor. Yani ilk modelde olduğu gibi 3 ilmek gri oluyor. Sonra 3 ilmek griden sonra tekrar model kapanıyor hanımlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İlk modelde bakın ilk 2 sırayı buraya buranın farz edersek bakın 2 sıra tekli gri var. Bunu ilk 2 sıra olarak kabul edersek bu 3. sıramızdı. Bir sonraki sıra 4. 5. 6. diye ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar ikinci baklava dilimi de bittikten sonra en son ortada birer tane gri kalıyor. Yani şuralarda olduğu gibi. Sonra tekrardan aynı bu işlemi yaparak 3. baklava dilimi desenini açacaksınız. 3. baklava dilimi deseninde de hanımlar ortalarda birer tane gri ilmek kalana kadar baklava dilimini bu şekilde kapatacaksınız. Toplamda böylece 3 tane desenimiz oluşacak. İşlem bu, model bu kadar hanımlar. Gayet kolay ve basit. Şimdi hep birlikte toplamda bakın 3 tane baklava dilimi var. 3 tane baklava dilimimizi örelim gelelim, ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. 3 tane baklava dilimi desenimi yaptım bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizin tamamını gri ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Pembeyi kullanmayacağız. Bu şekilde gri ipimiz ile ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz.
Bu aşamada hanımlar artık pembe ipimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü artık patiğin devamında ana renk ipimizi kullanacağız. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir sıra öreceğiz, ardından bir kere daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra gri ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi yine ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimizde hanımlar son bir ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. 15'er ilmek yapanlar da yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örecekler. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bakın yer değiştiriyorum şöyle. Yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeği ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında tam bu orta bölümde ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Arada iki ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar, yani şuralara. Ben patiğimin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk 7 ilmeğimi ördüm hanımlar. Bunlar haroşa. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim düz öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Evet, buradaki ilmeklerimi de düz ördüm. Bir diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şu anda geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında başka yapılacak bir işlem, model, detay hiçbir şey yok. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Eğer ki ön yüzdeysek ilmeklerimiz düz örülüyor. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Tek detay bu. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim hanımlar. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. İşlem bu hanımlar. Bakın bilek ayrımına kadar ördüm. Geri dönüyorum. Yine bir önceki sıradaki işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 7 ilmeğim haroşa. Yine düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzdeyim düz örmeye devam ediyorum hanımlar. Bu şekilde. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. İlmekleri arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde devam edip gidecek. Şöyle baktığımızda buralarda hanımlar birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne, yani şuraya toplamda 16 diş, yani 16 sıra
haroşa ördüm. 16 sıra haroşa benim ölçüme göre tam oldu. Ölçerek yaptım çünkü. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza bir giyin hanımlar. Ayağınıza giyin, ölçün. Topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor arka bölümü. Ben 16 haroşa yaptım ama siz belki 17 yapacaksınız. Belki 18, belki 15, belki 14. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Ama mutlaka ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Mutlaka ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin topuğunu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 16 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm şöyle genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Fark bu. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayalım. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesim yapacaklar. Farkımız bu hanımlar. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kalıyor. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarım düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar da her defasında 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesimlerini yapacaklar. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğe geldiğimde şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Dediğim gibi sola 26 ayıranlar 25 örecekler. 26. da kesimlerini yapacaklar. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek kesildi. Geriye 6 ilmek kaldı. Bir ilmek eksildi yani hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine 23 örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk baştan sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 26 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ şişlerinde 26 ilmek kalacak. Yani iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit oluyor. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hanımlar, ilk kesimim şöyle, bakın. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum.
İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesim sonunda hanımlar her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için ilmekler aynı anda bitiyor. Ayrıca her iki patiğin topuğu da aynı yöne kesiliyor. Yani aynı şekilde aynı sayılarla yapılıyor. Sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta diye bir kural yok. Her ikisi de aynı yöne oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için arkada kesimizi doğru dürüst belli bile olmuyor hanımlar. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada hanımlar önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Üçünü birden tığım ile topluyorum. Artık şişler boşa çıktı. Şimdi buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimin ucunu gizleyeceğim hanımlar şimdi. İp patiğimin iç bölümünde de bu pembe iplerimin ucunda yine video aralarında gizledim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün diye iplerimizi gizleyelim. Bu şekilde bakalım topuğumuza. İşte hanımlar patiğimizin topuğu şöyle bakın ayağı giyince açılıyor. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Gördüğünüz gibi belli belirsiz bir izi var. Bu topuk bu. Gayet güzel, şık, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Şimdi bir de daha net görün diye manken ayağı giydireceğim. Bir de patiğimize, ayağımıza bakalım. Ben çok hanımlar severek yaptım. Gayet de kolay, zevkli bir modeldi. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizi şöyle giydirdim mankenime. Bakın gayet güzel, zarif bir model oldu. Bu şekilde patiğimizin önü, arkası, topuk kısmı böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.